Herkese selam arkadaşlar. En sevdiğim video konseptiyle karşınızdayım. Tabii ki de çizgi roman alışveriş videosu. Ama bu alışveriş şimdiye kadar kanalda yaptığım alışverişler arasında en keyiflisi oldu. Nedenini birazdan anlatacağım. Ama önce şu paketleri bir şuraya yerleştirelim. Böyle çok meşakkatliymiş gibi abartı abartı anlatıp başlığı da böyle fiyatı da şişire şişire koymayı isterdim ama öyle şeyler yapmıyorum maalesef. Şuradan alıp şuraya koyacağım yani. Öyle çok da bir şey yok. Şöyle bir. Niye? Artistik hareketlere giriyorsun. Şunları da şöyle koyalım. Bunu Goril'den almıştım. Arkadaşlar hem sizin için hem kendim için diyorum maksimum derdimiz alışverişlerimizi nereye sığdıracağımız olsun. Daha iyisi sizin olsun. Öncelikle ben şu yıldızlı paketten başlamak istiyorum. Neden? Biliyorsunuz zaten reklam sponsorluk aldığımda alnıma yazıyorum, öyle geziyorum. Hani hiç de utanmam o tarz konularda. Bilirsiniz. Şu paketi göstermek istiyorum size. Mike McCollum diye yeni bir yayın evi varmış. Yakınlarda haberdar oldum ben de. Ve şöyle bir paket gönderdiler bana. Böyle çok böyle cafcaflı kağıda sarmışlar. Bir manga serisi. İlk 5 cildi çıkmış ve 5 cildi de gönderdiler arkadaşlar. Şimdi bu serinin şöyle bir özelliği var. Kapakları size gösterirken aynı zamanda arka planda da anlatayım. Bu seri arkadaşlar Türk işi. Bu yüzden yerli ve milli olduğu için içimdeki dişi kurt ulumaya devam ediyor. Size çizimleri de göstereceğim. Her cildin içinden de ayraç çıkıyor ve 16 yaş ve üzerine tavsiye ediliyor seri. Şöyle göstereyim. Hikaye hakkında çok konuşamıyorum. Hani arka kapakta biliyorsunuz ben sadece arka kapağına göre de size bir şey önermemeye çalışıyorum genelde. Bu yüzden alışveriş videolarında genel fikrimi söylüyorum. Ama çizimleri göstereceğim size hemen. Birinci ciltten göstereyim ki spoiler olmasın. Şömizin çıkarttığımızda şöyle bir şey karşılıyor bizi. Okuyup bitirdikten sonra bunu hem yayınlarda konuşuruz hem de ben zaten okuduğum içerikleri anlattığım videolardan bir tanesinde muhakkak değinirim. Çünkü arkadaşlar bizim ülkemizde de böyle şeyler yapılabiliyor. Ve nazar değmesin 5. cilde gelmişler. Bu bence çok güzel ve büyük başarılı bir şey. Bunun sebebi ise çoğunlukla sanatın Avrupa'da yapılıyor yanılgısını kırmak. Bizim ülkemizde o kadar güzel işler çıkıyor ki içinizdeki kurtları dışarı salmanın vakti geldi diyorum. Hiçbir şey reklam değil. Seriyi okuduktan sonra da zaten detaylıca konuşacağız ama kapak tasarımları benim çok hoşuma gitti. Kalite baskısı bayağı iyi arkadaşlar. Ciltler de kalın ciltler. Bu arada çizerin de imzasını şöyle görebilirsiniz. Ben seriyi okuyana kadar bu seriyi siz okuduysanız lütfen yorumlarda konuyla ilgili spoilersız fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Yerli malı yurdun malı. Herkes bu tarz mangaları okumalı. Şimdi olmazsa olmaz bağdaşımızı kurduğumuza göre ben şu alışverişi nasıl yaptığımı size anlatmak istiyorum. Böyle bir bütçe ayıramam ekonomik olarak alışverişime. Fakat bu nasıl ortaya çıktı? Benim bir kız grubum var, tamam mı? Çok yakın 5 arkadaşız ama hayat koşulları işte kiminin çocuğu oldu, kimi yurt dışında evlendi, kimi dünyanın bir ucunda, kimi ülkenin bir diğer ucunda, kimi çok yoğun çalışıyor, hayatı zor vesaire vesaire derken biz en son 5 yıl önce buluşmuştuk ve geçenlerde yine bizim evde buluştuk. Kızlar bize geldi. Böyle kız kıza partiledik. Çok eğlenceliydi. Biliyorsunuz ben Ankara'ya çok yakın oturuyorum ve bulunduğum yerde benim arkadaşım yok. Ağlayabilirim. Yani hani bir insanın bulunduğu yerde nasıl arkadaş olmaz? Yaşadığı yerde, bulunduğu yer. Konum bildiriyorum. Allah'tan Ankara yakın. Ankara'daki arkadaşlarımla böyle çat pat görüşebiliyoruz. Neyse benim kız arkadaşlar bana geldiler. Biz 5 kız oturduk. Tabii ki de sabaha kadar oturduk. Hani kahveler, çaylar. Ya çok güzel bir atmosferdi. Hani üniversitede en son böyleydik belki de. Hani üniversitede o heyecan vardır ya, böyle arkadaşlarla buluşup partileme heyecanı. Yıllar sonra onu yaşadım. Sohbet bayağı koyu ama şöyle bir problem var. Yıllar önce bir olay yaşandı. Ve bu olayların hiçbirisiyle benim alakam yok. Ben sadece olayı çok yakından gördüm. Olayı yaşayan isim bu kız grubumuzdaki arkadaşlarımdan bir tanesi. Ve bu olayın konusu açıldı, tamam mı? Konuşuyoruz, diyoruz ki işte şöyle oldu böyle oldu ama bir terslik var. Dördü de benim söylediğimden farklı bir şey söylüyor. Yani ben sanki yanlış hatırlıyormuşum gibi. Şimdi benim B12'min zayıf olduğu bilinir. Ama benim B12'm isimler konusunda ve tarihler konusunda karışır. O da her zaman değil. Bunu kaçırdılar. Olayları ben unutmam. Konuyu derinleştirmeye çalışıyoruz ve ben her seferinde şöyle diyorum. Hayır o öyle değil, böyle olmamış mıydı diye bakın soruyorum. Çünkü dördü bir arada olduğu için, hani dördün aynı şeyi savunduğu için ben kendimden şüphe etmeye başladım. Dedim ki herhalde ben yanlış biliyorum ya. Beynim bana bir oyun oynuyor ve ben her şeyi
şeyi yanlış hatırlıyorum. Bu şekilde olamaz. Ama olayı hatırladığımda da yine ben olayda karşı tarafın haklı olduğunu düşünmüştüm. Ama yorum yapmamıştım, konuşmamıştım, dahil olmamıştım. Zaten dahil olmak istemediğim bir konuydu. Dördü de o kadar üstüme geldi ki senin zaten B12'in zayıf şu bu. Kendimi inandırdım ya. Beni inandırdılar, manipüle ettiler. Öyle olabilir gibi düşünmeye başladım. Fakat bir noktada da 4'ü 1 olmuş, beni kızıştırıyor. En son aralarından en akıllısı dedi ki senin dediğin çıkarsa ben sana net hani 5-10 bin liralık alışveriş yapacağım. Çizgi roman alışverişi dediler. Bunu duyunca tabii ben de şey dedim ya bu kadar emin konuşuyor. Kesin ben yanılıyorum. Diğer üçü de onu destekledi. Ya öyle bir noktadaydım ki hem evet demek istiyorum hem de cidden yanılıyor olabilirim. Biri bile mi benim açımdan düşünmez? Hani bu açıdan hatırlamaz olayı. Peki efendim ne oldu biliyor musunuz? Bunlar böyle gazlandılar, kendi kendilerini gazladılar. Dediler ki var mısın iddiaya? Ama böyle çok eminler. Ben de çok emin durmaya çalışıyorum ama artık tedirgin oldum, manipüle oldum. Öyle bir noktadaydık ki ben orada şunu diyemedim. Hayır ben iddiaya girmeyeceğim diyemedim. Bunu yapmayın arkadaşlar. Sakın bunu yapmayın. Ve eğer iddiayı onlar kazanırsa onların hanımefendilerin istediği ayakkabı, çanta vesaire vesaire bayağı yüklü bir istek listeleri vardı. Onu almak durumunda olacaktım. Ben kazanırsam da zaten söyledikleri gibi o saniye ben o parayı onlarda bırakmazdım zaten. Tamamen böyle materyalist bir açıdan, iğrenç bir noktadan birbirimize yaklaşıyoruz yani. Korkunç bir arkadaş grubuyuz. Asla birbirimizi savunmuyorum. Olayı çok net hatırlayabilecek 2 kişi var. Biri olayın birebir içinde kalan kişi, diğeri de ben ve bizim kızlar gibi olaya dahil olan X kişisi. Olayı yaşayan kişiyi arayamayız. X kişisini arayalım dediler. Dedim ki ben aramam. Saat olmuş gece 11. Bu saatte kimseyi rahatsız edemem dedim. Arkadaşlar aradılar. Hani ben böyle kahvemi içiyorum ama o kadar tedirginim ki. Hani şey modundayım. Kaybettiğimi kabullenmişim. Onların isteklerini nasıl alacağımı düşünüyorum. X kişisi bütün olayı noktası virgülüne benim anlattığım gibi anlattı. Peki bizim kızlar kabul etti mi? Etmediler. Ve ne yaptılar biliyor musunuz? Aranmaması gereken o kişiyi de aradılar. Evet. Gecenin bir yarısı. Asla böyle şeyler yapmam. Zaten 30 Temmuz'da 30 yaşıma geleceğim. Keza aralarında da en küçükleri benim bu arada. Hani hepsi benden büyük, benden daha olgun olmaları gerekiyorlar. Ve ben 5 yaşımda olduğumu savunan birisiyim. Bakın ben 5 yaşımda olduğumu savunan birisiyim. Aranmaması gereken kişi aradılar. Bu arada isimlerini asla vermeyeceğim. Videoda da bu olayı anlatacağımı zaten onlara söylemiştim. O arkadaş da olayı birebir benim anlattığım gibi anlattı, tamam mı? Böyle böyle olmuştu derken o geçmişte yaşanan kaos tekrarlandı, bir olay da oldu, hatta korkunçtu. İddiayı öyle bir kazandım ki bak öyle böyle değil. Eze eze. 4'e karşı 1'dim 1. Hiç şansım yok gibi gözüküyordu. Ama ben ne yaptım? Doğru bildiğimden şaşmadım. Ve tabii ki de bu doğru bildiğimden şaşmazken içimi yiyordu. Orası ayrı, onu asla çaktırmadım. Kızlar da muhtemelen şu anda bu videoyu izlerken öğrenecekler bunu. Bunlar yediremeyip 2 kişi aramasına rağmen hani böyle suratlarını bir görün, böyle Allah'ım yarabbim keşke var ya o anı videoya kaydetseydim. Hayatımda hiç bu kadar haz almamıştım. Kredi kartlarını istediğimde bunları alabilmek için dedim ki eğer siz kazansaydınız, bana bir şey aldırmayacaktıysanız, kıyamayacaktıysanız ben de şu an size aldırmayacağım dedim. Sesleri çıkmadı. Zaten aldırmayacağız deseler de inanmazdım. Ben arkadaşlarımı tanırım arkadaşlar. Alışveriş videoma tekrardan hoş geldiniz. Yani anlayacağınız üzere bu videonun sponsoru benim çok zeki arkadaşlarım. Şu anda kanalın katıl üyelerini görüyorsunuz. Kanalı sizler ayakta tutuyorsunuz. Çok teşekkür ederim desteğiniz için de. Ben Saadet ve hoş geldiniz. Hazırsanız devam edelim. Belki Instagram storylerimden görmüşsünüzdür. Goril çizgi romana gitmiştim. Oradan aldıklarımı göstermek istiyorum. Peren'le buluştuk, Berserk'in çevirmeni, ve bir takipçim de bize eşlik etti. Hatta onun da bir hediyesi var. Size göstereceğim birazdan. Dışarıdaki Kız serisini hatırlarsınız. Okuyup çok beğenmiştim. Dışarıdaki Kız'ın mangakası olan Nagabe'nin bir mangası arkadaşlar. Bunu zaten görmüştüm ama almamıştım, okumamıştım. Monoton Blue ve yetişkin okurlar içindir. Çizimleri zaten Dışarıdaki Kız'ın neredeyse aynısı. Okuduktan sonra detaylı konuşacağız. Bir diğeri ise takipçimin önerdiği bir manga. İsmini söylemiyorum belki videoda olmasından rahatsız olur diye. Yoksa kendisi çok tatlı. Mesela yaptığı şu hala küçük hayalet dövmesini çıkarmadım. Bu serinin de çok iyi, çok sağlam olduğunu söylüyor bu arada. Ve çizimlerini yine göstereyim size. Şöyle ilk sayfalar renkli. Devam çizimleri de bu şekilde. Konusu hakkında yani böyle bir gizem unsurunun çok baskın olduğunu söylediği için aldım. Ve kendisi bana ne almış biliyor musunuz hediye olarak?
O kadar tatlı ki. Burada da Goril'den aldığımız ayraçlar var. Onları da göstereyim. Supergirl ayracı. Paketlerde Supergirl de var. Onları da göstereceğim size. Bakın ben ne demiştim? Eleanor benim dedem demiştim. O da çok endişe içinde kalarak hani acaba Saadet'te var mıdır bu çizgi romanlar diye bana olağanüstü beyefendiler çizgi romanını almış. Baskısı yok arkadaşlar. O kadar tatlı ki. Çizimleri de size göstereyim. Zaten Eleanor dedem diye geziyorum ortalıkta. Okuduktan sonra detaylıca konuşuruz. Kulüp içeriğimize eklemeyi çok istediğim bir seri. 2 cilt zaten ama nadir cilt olduğu için öneremiyorum. Şu paketi çok büyük hevesle açacağım. Çünkü içinden şimdi çıkacak olan şeyin baskısı yoktu. Tekrar baskı yaptılar. Hayır bu bir çizgi roman değil. Hayır bu bir manga da değil. Bu arkadaşlar Buz ve Ateş'in şarkısı kitaplarının şöyle bir tarihçesi. Buz ve Ateş'in dünyasına dair her şeyi, her bilgiyi içinde barındıran ansiklopedik bir George R. R. Martin metni. Bunu o kadar istiyordum ki ikinci el uygulamalarda şunu 5.000, 6.000, 7.000'e satıyorlardı. Hatta 1200 liraya bir yerde satılıyordu. Ürünün durup durmadığı ile ilgili mesaj attım. Bir hafta sonra filan o da hemen fiyatı güncelleyip 5.000 yaptı. Hiç sakın ikinci elde o kadar paraları vermeyin. Kara borsaya aldanmayın. Baskısı şu anda var. Tükenmeden umarım alabilirsiniz. Reklam, sponsorluk, işbirliği değil. Yani bunu okuduğunuzda bütün hanelere, ejderhalar, her şeye, Westeros'un bitki örtüsüne, her şeye hakim oluyorsunuz. O kadar güzel ki ve ağır ki tutamıyorum fark ettiyseniz. Bir tık zorlanıyorum. İsterseniz var ya yayınlarda bunu açıp böyle parça parça okuyabiliriz. Mükemmel olmaz mı? Çünkü biliyorum benim George R. R. Martin seven bir kitlem de var. Bir diğeri Yotsuba'nın 2. cildi çıktı. Ben bu seriyi seviyorum. Zaten 1. cildi bana takipçim Ege yollamıştı. Ege selamlar. 2. cildi de almış oldum. Çok eğlenceli, çok tatlı akıyor. Hani okurken böyle tatlılıktan ölebilirsiniz. O kadar tatlı. Die Dark'ın 4. cildi çıktı. Biliyorsunuz şömizleri olay olan bir manga serisi. Acayip hoşuma gidiyor. Karanlık ama komik. Bu da tabii yetişkinler için diye bir şey var mı? Var mıydı bunda? Arkadaşlar kontrol edin. Hani ben zaten okuduğum videolarda size diyorum yetişkin için genel kitleye hitap ediyor diye ama burada bir yetişkinlere yönelik olduğuna dair bir şey görmedim ben. Gözümden kaçmadıysa yok gibi. Inio Asano seviyorum. Hem de İyi Geceler Pumpun'dan beri seviyorum. Yakın zamanda 2 one shot mangasını okudum. Yani Türkçe one shot basıldı. 2 cildin toplamı. Onu da zaten aylık okuduklarım videosunda size göstereceğim. Anlatacağım. Şunu okuyamıyorum ben. Dead Demons Destruction mangasının 5. cildi. Happiness 5 çıktı. 5. cildi aldım. Ortalama bir hikaye gibi duruyor ama okuduktan sonra çok beğenebileceğim gibi bir hikaye de duruyor. Yani ben böyle çizgi roman alışveriş videolarını biraz da siz seviyorsunuz diye çekiyorum. Çünkü henüz okumadığım seriler olduğu için yani biliyorsunuz ben koleksiyon yaparken bu rafları okuduğum çizgi romanlar ve mangalarla doldurmak istiyorum. Okumayacaklarım da birikiyor bir köşede. Onları da ilerleyen zamanlarda belki satarım ya da hediye ederim. Bilmiyorum. Bakacağım onu ne yapacağıma. Witcher'ın yeni cildi basılmıştı. Yani GBC gönderir diye beklemiştim. Dürüst olayım. Hani hediye falan gelir belki diye ama gelmeyince ben de ekledim. Kanalda zaten diğer ciltlerin tamamını Witcher Ronin cildi de dahil olmak üzere incelediğim bir videom var. Artık ben Venom okuyacağım. Bende Slot serisinin 6. cildi vardı. Serinin 3. cildini aldım ama Slot'a dahil değil. Bu birazcık karışık bir konu. Bunu bir ara konuşacağız. Birazdan o Venom ciltleri de çıkacak. Supergirl Yarının Kadını cildi çıktı. Bu arada ara ciltler olduğu için size panel göstermiyorum. Hani bu sebepten. O kadar iyi birisiyim ki size panellerle, konuyla ilgili hiç spoiler vermiyorum. Yarının Kadını çizgi romanı çıktı. Şöyle ince bir cilt 200 sayfa bir şeydi sanırım. Tom King ben seviyorum arkadaşlar. Vision çizgi romanında yeni baskı yaptı. Tekrar baskı yaptı. Ona da bakabilirsiniz. Yine Tom King'in bir çizgi romanı. Seveceğinizi düşünüyorum Vision çizgi romanı ve reklam değil. Bu çizgi roman yine kulüp içeriğimiz. Çizgi romanı konuşurken aynı zamanda kulüp içeriğinde James Gunn'ın yeni Supergirl filmiyle ilgili teoriler de üretiriz. Nasıl olacağına dair de tartışırız diye umuyorum. Bir diğer kargomuza geçelim. Umarım çayını çorbanı almışsındır, iyisindir. Arada kanalı desteklersen çok mutlu olurum. Böyle like, yorum atman gerçekten benim için önemli. Destekleriniz neden çok önemli biliyor musunuz? YouTube gelirleri çok az arkadaşlar. Asla ev geçindirmiyor. Hani kahve paranız falan çıkıyor. Ama sizin desteklemeniz şundan dolayı önemli. Şu anda Türkiye'de çizgi roman içeriği olarak düzenli üreten tek hatun kişi
benim. Saygılar, sevgiler. Şifacı Güncelerinin 15 ve 16. ciltleri çıktı. Onları da aldım. Görüyorsunuz değil mi? Parayı ben vermeyince hiç seçici davranmamışım. Brutal okumaya başlayacağım. 1. cilde baktım ve neden siyah poşette satıldığını size bahsetmiştim Instagram storylerinde. Art 18 bir seri. Aman diyeyim. Dikkat edin. Hani bunun çizimlerini de size gösterirken ekstra dikkat etmem gereken bir seri. Bu alışverişte hiç elimi korkak alıştırmadım. Her siteden birer ikişer kez siparişte bulundum. Hiç çekinmedim arkadaşlar. Poşetleri aşağı atıyorum, aşağıda kediler oynuyor. Berserk'in 16. cildi çıktı. Atika 3'er 3'er basıyordu, ne güzel alıştırmıştı bizi. Bir anda tek cilde düştü. Yani olmasaydı öyle keşke. 3'er 3'er, 4'er 4'er, 5'er 5'er basmaya devam etseydi. Biz şayet okuyucular olarak bu durumdan çok memnunduk. Bazı arkadaşlar şu tarz çizimleri olan çizgi romanları pek hoşlanmıyor. Hani böyle biraz daha renkli ve macera perest durmuyor ama benim size önerim bu tarz bağımsız işleri de okumanızdır. Acayip iyi hikayeler çıkabiliyor. Yine okuduktan sonra konuşacağız. Hatta böyle bağımsızlara özel tekrardan bir video yapmamı isterseniz onu da olabilir. Bunu o kadar çok görüyordum ve o kadar çok almak istiyordum ki. Ama bayağıdır bekletiyordum. Hani alırız, şöyle alırım, böyle alırım derken nasip bizim kızlara oldu. Broderick raporu baya seviliyor. Şöyle göstereyim. Şöyle bir baskısı var. Bu 2. kitap bu arada. 1. kitap değil. 2. kitap 180 lira civarı satılıyor. Hiç reklam değil. 1. kitap da baya pahalı. 1. kitabı takipçilerimden bir tanesi koleksiyonunu bozuyordu, satıyordu. Onun satış hesabından aldım. Hem uyguna geldi hem de onun çok değer vererek sakladığını ben biliyorum. Birazdan o 1. kitabı da göreceğiz. Şöyle yatay bir formu var. Muhtemelen ben bunu okuduktan sonra yine bu şekilde saklarım. Çünkü öbür türlü şöyle oluyor. İnce kapak yani. Bu yazarın arkadaşlar Sıradan Zaferler diye bir çizgi romanı daha var. Ve Sıradan Zaferler bayağı seviliyor. Ben de içine baktım. Gerçekten çok iyi iş çıkarmış. Çizimler belki hepinizin hoşuna gitmeyebilir ama konu var ya, çok güzel geldi. Yine aynı yazarın Yol çizgi romanı. Çizimler siyah beyaz. Genelde böyle gerçeklikten alınan hikayenin kurgusu ya da gerçekliğe dayalı bir kurgu işliyormuş diyorlar. Okuyup araştırdıktan sonra ben bu bilgiyi size veririm tabii ki. Sizler neler yapıyorsunuz? Hayat nasıl gidiyor mesela? Yorucu mu, yıpratıcı mı, yoksa çok keyifli mi? Umarım ki keyifli gidiyordur. Çünkü yeterince yıprandık. Artık her şeyin bizim için iyi, daha güzel, daha keyifli gitmesi gerekiyor. Bazen böyle canımı sıkan konular oluyor ama ben yine de hayatta mutlu bir şekilde kalmaya çalışıyorum. Hani her kötü olay sonrası yenilmemeye çalışıyorum. Biraz daha kendimi ayakta tutmak için motive edecek şeyler buluyorum. Mesela YouTube kanalım, sosyal medya hesabım gibi. Şu anda da takipçimin koleksiyonundaki çizgi romanı açıyorum. Koleksiyonuna çok değer verdiğini biliyorum. O yüzden paketin içinden de çok temiz çıkacağına inanıyorum çizgi romanın. Ya şuraya bakar mısınız? Benim takipçimin post-it kağıdının kalitesine bakar mısınız? Yani Game of Thrones yazan bir kağıt. O kadar iyi kargolamışsın ki. Ben ismini vermiyorum ama sen kendi yorumlarda belli edebilirsin. Açamadım fark ettiyseniz. 1. kitap sert kapakmış. O yüzden bir tık daha pahalı. Ülkedeki çıt çıt pat pat pıt pıt sorununu sen oluşturuyorsun. Muhtemelen bu kadar serilir mi? Emeğine sağlık. 1. kitapta yine yatay formda sert kapak. 1. kitabın soft kapağı yoktu arkadaşlar. Bakmıştım. Çizimler yine bu şekilde. Bu tarz anlatılara önem vermenizi öneririm. İçinden çok güzel hikayeler çıkıyor. Bunu Persepolis ve Mouse çizgi romanlarında deneyimleyebilirsiniz. Bu çizgi romanları da rafa yerleştirdikten sonra size koleksiyon videosu çekeyim mi? Tam koleksiyon. Tam koleksiyon. Önceki videom çünkü biraz daha böyle sohbet, iç dökme videosu gibiydi ya. O yüzden öyle diyorum. Çık artık ama çıkmayacaksın mı? Yine aynı yazarın, Sıradan Zaferler'in yazarının Blast çizgi romanı. Bu seri arkadaşlar 4 ciltte tamamlanacakmış. Bunu ters tutuyormuşum ya bak. Hemen 1. ciltten size çizimleri göstereyim. Yine şöyle bir kapak, yumuşak ve siyah beyaz. Arka kapağı okumak istiyorum size, fikriniz olması için en azından. Yalan söylüyorum, hep yalan söylüyorum. Hiçbir şeyi hatırlamadığımı, sabahın köründe doğduğumu söylüyorum. Anladığımı söylüyorum. Sizin yerinizde olsam ben de gülerdim diyorum. Biraz huzur, biraz hoşgörü. Farklı oluşum, affedilsin diye yalan söylüyorum. Sizi kendi payıma bir kez daha katletmemek için de yalan söylüyorum. Hep yalan söylüyorum. Çünkü aslında her şeyi hatırlıyorum. Bir diğer miniş kargomuza geçelim.
Aa, zarfa mı koymuş? Bunu ben ikinci elden bulmuştum. Uyguna satıyordu. 3 cildi. 3-5 miydi? Evet 3-5. Diğerlerinin sitesinden söyledim de. İkinci elde çok uygundu. Edessalara geçmeden önce son BKM'yi de açalım. Kargo açma konusunda korkunç birisiyim değil mi? Dedim ve kendime yumruk attım. Bir diğer kulüp içeriğimiz ise Parazit'ti arkadaşlar. Parazit mangasının 1. cildiydi. Ben hazır arkadaşlarım, canım arkadaşlarım alıyorken 1, 2, 3, 4, 5'in tamamını aldım. 4-5'i BKM'den almıştım uyguna. Devamı da Edessa'dan çıkacak. Bu arada Mayıs ayının kulüp içerikleri muazzam. Dora Hedoro'nun 4. cildi çıktı. Onu da rafıma ekleyeceğim. Çizimleri Die Dark'a benziyor. Bu sebepten Die Dark çizimlerini sevenlerin seveceğine inanıyorum. Bu arada Oldboy mangasını okuma maratonu yaptım. İzlenme beklediğimden düşük oldu. Bunun sebebi bu tarz maratonları sevmiyor oluşunuz mu? Yoksa koleksiyona eklediğiniz mangaların, çizgi romanları okumuyor musunuz? Hani spoiler olmasın diye izlemediniz ve bir gün okursanız öyle mi izleyeceksiniz? Bu konuda fikirlerinizi de yazarsanız ya da video 1 saat olduğu için mi izlemediniz? Merak ediyorum. Hem filmi de incelemiştim içeriğinde. Eğer gözden kaçırdıysanız bu video sonunda ona da bakabilirsiniz. Filmi cidden dehşetül vahşet olan bir seri ve filmiyle finali epey farklılıklar içeriyor ama tema olarak aynılar. Tabii ki de Edessa'cığım, canım benim, reklam sponsor değil arkadaşlar. Her zaman şöyle bol ayracını koyuyor yani. Vision ayracı da gelmiş. Çok güzel. Benim hiç Vision ayracım yoktu. Artık oldu. İncecik ama. Arkasını gösteriyorum size. Şöyle arkadaşlar. Her kitabımın arasına bir ayraç koyuyorum. Parazit'in 3. cildi. Spider-Noir çıktı. Biliyorsunuz filmi gelecek. Ay, çizgi romanını yapmışlar ve çizgi roman da böyle karanlık tonlu. Gerçekten çok güzel. Bak böyle Spider-Man sevdirirsiniz işte. Bir kadına bu şekilde seri çizgi roman basarak, yetişkinlere yönelik okumalar basarak kadınların da çizgi roman okumasına katkıda bulunabilirsiniz sevgi yayın evleri. Muazzam bir şey. Bak, hiç haber vermeden bir anda çıktı. Belki de önceden tabii ki de bandrola alınmıştı da hani ben hiç haberini vesaire görmemiştim. O yüzden çok sevindim bunun çıkmasına. Ve arkadaşlar, Kedi Kadın'ın Türkçe çizgi romanı basıldı ülkemizde. En son ben çizgi roman okumaya başlarken cildi vardı. Kim bilir ne zaman basılmıştı, tarihine bakmadım. O da Yenilik serisinin 1. cildiydi. Devamı gelmedi. İnşallah gelir. Ama bunu da basmışlar yalnız kendi. Ben de şöyle görebilirsiniz, İngilizce hardcover'ı var, okumuştum. Ama tabii ki de Türkçe okumanın keyfi bambaşka olacak. Çizimleri size şöyle göstereyim. Lütfen Catwoman çizgi roman ciltlerinin hepsini basın. Bakın ne olursunuz. O kadar iyi ki. Bayıldığım bir karakter, acayip hoşuma gidiyor. Karakter motivasyonunun umursamaz oluşu ayrı bir hoşuma gidiyor. Hani böyle kendimle özdeşleştirebilince daha mutlu oluyorum. Muhakkak okuyacağım ve bunu konuşacağız. Parazit'in 2. cildi, Parazit'in 1. cildi. Hemen size içerikten tabii ki de şimdi çizimleri gösterebilirim. Dünyaya bir parazit gelir. Bu aralarda hanta virüsü revaçta, biliyorsunuz. Ay Allah korusun, bir Ruhi Mücerret de sanıyorum ki o gemideymiş. Öyle bir şey videosunu gördüm. O kadar korkuyorum ki. İnşallah yeni bir pandemi vakası vesaire yaşamayız. Bu bünyeye artık çok fazla gelir. Parazit manga serisi de yetişkin okurlar içindir, bilginize. Ve geçelim son kutumuza. Kanalı beğen, videoya yorum at. Yok, kanala abone ol, videoya yorum at. Hype puan da verebilirsin eğer telefondan geçiyorsan. Bu kardeşinizi, bu ablanızı da bu şekilde destekleyebilirsiniz ya da bu kankanızı. Şu hayatta en zevk aldığım şeylerden birisi kitap alışverişidir. Ama ondan önce okuduğum kitapları rafa koymaktır. Sonrasında kitap okumak için raftan kitap almaktır. Gerçi bir noktadan da okuyorsun, ne oluyor? Bak, gözlerim falan bozuluyor. Ama olsun, yine de ruhumu beslediğimi düşünüyorum. Baksanıza, hala 5 yaşımda kalabilmişim. Ve yine çeşit ayraçlar. Spider-Man Noir için ama şey olmadı mı ya? Ayraç basılmadı mı acaba? Ondan hiç göremedim. Yine bir tane Vision ayracımız var. Şöyle göstereyim. Tekrardan diyorum, hiçbir şey reklam sponsor değildir. Biliyorsunuz ki katıldığı 100 kurşun serisine okuma maratonu yapmıştım ben ve devam cildi de geldi. En kısa sürede bu cildi de okuyup yorumlayacağım videosu katıla yine gelecektir. Beklemede kalın. Bir Venom One Shot çizgi romanı aldım. Çünkü benim hiç Venom çizgi romanım yok. Venom okumadım. Ya okudum da İngilizcelerini okudum. Onlar da Türkçe'de basılmadı sanırım. Venom, Iron Man ve Flash okumadım. Şurada gerçi Flash var ama okurum, ama set olarak yok. Flashpoint'ten Flash var. Şöyle de arkadaşlar bir Venom mevzusu var. Bunu biliyorsunuzdur. Absolute Carnage Venom var. Bir de normal Venom serisi var. Bunlar aracıtlar, birbirlerini de tamamlayan eventler ama ayrıyetten de
Slot serisiyle başlayıp devam eden 6 ciltlik bir seri de var bu Absolute Carnage dışında. Onlarla birlikte okunabilir. Zaten yazıyor Absolute Carnage cilt 1, Absolute Carnage cilt 2 diye. Bu seride 3. ve 4. ciltlere denk geliyor. Bununla ilgili okuduktan sonra da detaylı konuşuruz. Ben bir ara story'de paylaştım ama belki görmüşsünüzdür kaçırmadıysanız. Nana'nın 5. ve 6. cilde geldi. Ben Ayazawa'nın mangalarını seviyorum. Ayazawa'nın kalemini seviyorum. Ayazawa'nın kadın sesini farklı tonlarda duyurması, seslendirmesi, başka bir hikayenin içine yedirmesi benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden Nana'yı da okumaya devam edeceğim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim için çok keyifli bir video oldu. Dilerim daha iyisi sizin de olur arkadaşlar. Ve her videonun sonunda söylediğim gibi yine diyorum. Kendinize iyi bakma cesaretini hiçbir zaman kaybetmeyin. Görüşmek üzere.